Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere vlog tadında harika bir tarif hazırladım. 1 litre sütten hem bazlama hem girit ezmesi yapacağız. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için ilk olarak 1 litre sütü tenceremize alalım. Kullandığım sütün yağ oranı 3.3'tü. Yani ne kadar yağlı kullanırsanız o kadar güzel bir sonuç alırsınız. Hatta taze süt olursa daha da güzel olur. Şimdi sütümüzü ısınmaya bırakalım. Şöyle kaynama seviyesine gelince, yani tam olarak kaynamıyor da o seviyeye gelince bakın hafif köpük köpük olmaya başladı. Kenarlarından köpükler çıkıyor. Bu seviyeye geldiğinde ocağın altını kapatalım. Yani böyle fokur fokur kaynamasın. Bir tane limonun suyunu komple kaynar sütün üzerine sıkalım. Zaten sıktığım anda dikkatinizi çekiyordur. Hemen süt kesilmeye başlıyor. Tamamen bir limonu sıkıyorum. Şöyle bir kaşıkla karıştırın. Limon her tarafa eşit bir şekilde ulaşsın. Ama ben karıştırdığımda hemen kamerayı diğer tarafa almaya kalmadı. Yani yaklaşık birkaç saniye içinde gördüğünüz gibi lor peynirimiz olmuştu. Şöyle size detaylı göstermek isterim. Kapağını kapattım. Kenara alalım. Bir 5 dakika bekletelim. 5 dakikanın sonunda kapağını açıyorum. Yani tamamen su ve peynirin birbirinden ayrılması lazım. Altında da böyle yeşilimsi bir su çıkıyor. Onunla da bazlama yapacağız. Muazzam bir lezzet oluyor. Bakın sevgili arkadaşlarım, peynirimiz tamamen kesildi. Böyle top top üzerinde hazır. Şimdi bir tane kasenin içerisine bir süzgeç var ya, böyle mutfakta kullandığımız pratik süzgeçlerimiz. Bir tane süzgeç ekleyelim. Oraya da süzgecin üzerine de bir tane tülbent ekleyebilirsiniz. Benim böyle bir mutfakta kullandığım bir örtüm var. Onu kullandım. Bir tülbent de olur, hiç fark etmez. Veya temiz bir mutfak havlusu, hepsi olur. Süzgecin üzerine tülbentimizi ekledik. Şimdi hazırlamış olduğumuz lor peynirimizle ayrışmış olan peynir altı suyumuzu ayıralım. Bunu güzelce üzerine döküyoruz. Bir kaşık yardımıyla da iyice üzerine basalım ki altına suyu tamamen çıksın. Yani sevgili arkadaşlarım, 1 litre süt kullanıyorum. Hem bugün bazlama yapacağız hem girit ezmesi. Ama bu lor peynirini siz istediğiniz gibi de kullanabilirsiniz. Hemen şöyle gösteriyorum sizlere. Tamamen suyunu çıkardıktan sonra biraz da elimle basıyorum. Ne kadar çıkarırsak o kadar iyi. Hemen bu lor peynirini kenara alalım ayrı bir kaseye, çünkü suyu damlayacak. Dikkat edin, yani yoksa bu şekilde kaldırmayın. Üzerine de bir taş olabilir. Benim evde böyle ağır bir cam vazom vardı, onu kullandım. Bir taş da olur, ağır bir şey. Üzerine ekleyelim. Şu anda hazırladık. Yani lor peynirimizi süzdük. Tamamen süzülmesi için de hazırladık. Ama henüz çok kaynar. Soğuması için buzdolabına alalım. Ve peynir altı suyumuz bu kadar çıktı. Gördüğünüz gibi açık yeşil mi desem, koyu sarı mı desem, şahane bir sağlıklı, bir de çok çok sağlıklı bir suyumuz var. Şimdi ben sizin için tamamen ölçerek bazlama tarifini veriyorum. 3 su bardağı peynir altı suyumuzu yoğurma kasemize alalım. Henüz peynir altı suyumuz çok kaynar. Yani bu aşamada yoğurma yapamayız. Biraz tezgahta soğuması için bırakalım. Biraz soğuması için bıraktım ama daha önce mutlaka test edin. Çünkü maya belli bir ısıdan sonra ölür, kabarmaz. Serçe parmağınızda şöyle içinde gezdiğinizde parmağınızı yakmasın. Ilık olabilir, bir tık üstü olabilir, hiç fark etmez ama parmağınız yanmayacak. Şimdi bir yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz, çok hafif tepeli, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tavsiyem zeytinyağı kullanmanız. Zeytinyağımızı ekledikten sonra bu aşamada 1 paket toz maya veya yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Ekleyelim, bir tel çırpacakla kısa bir süre karıştıralım ve tezgahta şöyle 20-30 saniye kadar bekletelim. Maya tamamen erimiş olsun. Beklettim, mayamız tamamen eridi. Şimdi unumuzu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayalım. Hemen belirtiyorum sevgili arkadaşlarım, bilirsiniz bu tarz bazlama tariflerinde yorumlarınızı okuyorum. İşte Selva Hanım kabarmıyor, hamurum mayalanmıyor veya bazlamayı
balon olmuyor. Tarifi lütfen birebir izleyin. Ben bütün ayrıntılarıyla göstereceğim. Unumuzu ekledik. Toplam un miktarımız, hemen bir notlarıma bakıyorum. 7,5 maksimum 8 su bardağı kadar unumuz var. Unu ekledim. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyi kesmeden bir tahta kaşıkla mümkün oldukça karıştırdım. Zaten dikkatinizi çekerim, şu anda bile hamur çok güzel bir kıvam aldı. Yani elastik bir kıvam aldı. Bunun sebebi peynir altı suyunun böyle bir etkisi var. Şimdi kaşığı çıkarıyorum. Unumuzu ekleyerek, yani ben 7,5 maksimum 8 su bardağı kullandım. Bunu da en sonun, yani 6 su bardağını ekleyip daha sonra da etap etap ekleyerek yoğurdum. Tam 7,5 su bardağı bende tam denk düştü. Siz de kontrolle ekleyin lütfen. Yine yoğurma işlemini hiç kesmeden izleyebilirsiniz. Nasıl yoğurmuşum, hamur nasıl toplanmış. Ele yapışan cıvık bir hamurumuz olacak. Yani bazlama hamurunun sert bir hamur olmaması gerekiyor. Yoksa balon olmaz, yumuşak olmaz. Ama elinize yapışsa da yoğurmaya devam edin. Bakın ben hiç kesmedim. Halbuki benim şu an adada yoğuruyorum. Yani tam gücümü de alamıyorum. Mümkünse siz kasenizi yere indirin. Yere diz çökerek bu işlemi yapın. Yaklaşık bir elimle 2 dakika yoğurdum. Elimi bırakmadı ama siz seri bir şekilde yoğurun. Şimdi şöyle elimde kalan hamuru bir temizliyorum. Elimi de bir yıkayıp geliyorum. Elimi yıkadıktan sonra bir hamur kartının yardımıyla hamurumuzu ortaya doğru kıyısını, köşesini güzelce bir toparlayalım. Bu hamur kartı lütfen hepinizin evinde bulunsun. Çok pratiktir, her işe yarar. Hem Türkiye'de hem Almanya'da her yerde bulabilirsiniz. Kıyısını, köşesini toparladıktan sonra tam kenarlarına gelecek şekilde 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağını gezdirelim. Katlama işlemimiz kolay olsun diye kapağını kapatalım. 20 dakika sonra, yani 20 dakika bekledim sevgili arkadaşlarım. Bir katlama işlemi uygulayalım. Yani biliyorsunuz artık, lütfen hamura dikkatli bakın. O pütür pütür elimi tutan hamur 20 dakika sonra bu kıvama gelmiş. Bunu şimdi çok güzel bir şekilde katlayın. Ben burayı yine hiç kısaltmadım, hiçbir şey yapmadım ki tüm detayları izleyebilirsiniz diye. Bu yüzden tarifimin ismi vlog tarif diyorum ben. Çünkü kesmiyorum, atlamıyorum. Çok daha verimli videolar oluyor bu şekilde. Bakın o hamurun nasıl pürüzsüz, elastik ve ne diyoruz, fıstık gibi bir hamurumuz var. Yumuşaklığını da göstereyim. Şimdi hamuru tekrar kaseye aldım. Kapağını kapattım ve mayalanmaya bırakalım. 40 dakika sonra mayası gelmişti. Bakın sevgili arkadaşlarım, yani bu kadar güzel. Bakın elimi bastığım anda kenardaki baloncuklara dikkatinizi çekerim. Bu mayalı hamurunuzun ne kadar güzel bir sonuç verdiğini gösteriyor. Tabii burada peynir altı suyunun hakkını da esirgemeyelim. Onun da etkisi büyük. Ama tabii ki işlemlerimizin de etkisi var. Hepsini lütfen birebir uygulayın. Allah'ın izniyle hepinizin balon bazlaması olacak. Tezgaha almış olduğum hamura tekrar siz detaylı bakın. Böyle çok güzel bir hamur. Lastik gibi diyebilirim. İçinde baloncukları var. Hatta bundan çok güzel foçata olur diye aklıma geldi yaparken. Şimdi bir hamur kartıyla kesiyorum. Şöyle güzelce ortaya doğru katlayarak bezelerimi alıyorum. Bu arada bazlamalarınızın bezesini tavanızın büyüklüğüne göre alın. Hani işiniz kolay olsun. Benim tavam oldukça büyük bir tava, 30 santim. O yüzden büyük bezeler aldım. Küçük bir tavanız varsa bezenizi küçük alın, hiç fark etmez. Bütün hamuru aynı şekilde bezeliyorum ve tezgaha diziyorum. Şimdi bir tane tepsinin içerisine biraz un serpelim ve bezelediğimiz bezelerin hepsini üzerine diziyoruz. Hani şimdi bir hamurla elinizde çalıştığınız an o hamur bir işlem görüyor ya. Tekrar kendini şöyle biraz yumuşatıp, yani şöyle düşünün, bir şoka giriyor. Sonra bir rahatlaması için bir 5-10 dakika bekletiyoruz. Hamurun bezelerini tepsiye dizdim. Bu arada bana hep diyorsunuz, Selvi Hanım çok temiz çalışıyorsunuz, hiçbir yer batmıyor. Biz yaparken her yer batıyor. O yüzden burayı çektim sizin için. Bende de batıyor. Hiç değişen bir şey yok. Önce bir hamur kartıyla temizliyorum. Sonra ıslak bezle, sonra kuruluyorum. Sonra siz hiç fark etmeden bu şekilde çekimime devam ediyorum.
Şimdi tepsimize dizmiştik bezelerimizi. Üzerine bir mutfak havlusu örterek kenara alalım. Biliyorsunuz bir 5 dakika şoku atlatması için müsaade ediyoruz. Bir sofra bezini de tezgaha serdim, hazırladım. Açmış olduğumuz bazlamalarımızı dizmek için. Ve açma işlemine başlıyorum. Hamurun yumuşaklığına bakar mısınız? Şahane bir hamur. İnanın ki beyler bile yapabilir bu tarifi. Çok acemiler yapabilir, civcivler yapabilir. Ama kıdemli ablalar için bu çok kolay bir tariftir. Şimdi herkes farklı açabilir bir bazlama yufkasını. Burada dikkat etmeniz gereken, bu benim kendi açışım. Bu arada hızlandırmadım, doğal akışıyla verdim. Çok hızlı açıyorum ben. Hiçbir yerine böyle eliniz, tırnağınız gelmesin. Yani hamuru yırtmayın. Hamuru yırtarsanız pişme esnasında o yırtıktan balon gibi düşünün. Hava verir, bazlamanız şişmez. Şimdi bu normal standart kıdemli ablaların açma şekli. Bu şekilde açıyorum. Fazla ununu sağa sola atarak çırpıyorum. Sofra bezine serip üzerini kapatıyorum. Ama tabii ki bu şekilde açamayabilirsiniz. Acemiler için o tekniği de size göstereyim. Bakın şimdi oklavayla öne arkaya doğru büyütüyorsunuz ya. Onu hemen elinize alın. Şöyle yan yatırın. Bakın yan yatırıp tekrar öne arkaya doğru gidin. Elinizi alıp yan yatırın. Bu şekilde de döndürerek açmış olduğunuz için hiç öyle fantastik bir açmaya gerek yok. Muazzam bir şekilde lavaş hamurunu da açarsınız. Acemiler bu kısmı dönüp tekrar izleyebilir. Oldukça ağır bir şekilde öğretmeye çalıştım. Bu bazlamamız da hazır, gördüğünüz gibi şahane oldu. Hepsini tezgaha açıp dizdim ve ilk dizdiğim bazlamadan pişirmeye başlıyorum. Tavayı önceden ısıtıyoruz ve ısındıktan sonra bir tık kısın. Bazlamayı verir vermez, bakın sevgili arkadaşlarım, buralara lütfen dikkat edin. Üzerinde kabarcıklar oluştuğu anda dikkatlice, güzelce ters çeviriyoruz. Şimdi tekrar bekleyelim. Ben buraları biraz hızlandırdım. Çünkü bir bazlamanın pişmesi 3 dakikamı aldı. 2,5-3 dakikamı. Bakın tekrar kulak verdi. Yani tekrar kabarmaya başladığında tekrar çeviriyoruz. Ve şimdi nasıl balon oluyor izleyebilirsiniz. Yani bu teknik çok önemli. Yani balon olması için tavaya veriyoruz. Kabarcık oluşunca ters çeviriyoruz. Tekrar kulakları kalkınca bir daha ters çeviriyoruz ve muazzam bir şekilde balon oluyor. Ve açarken de hiçbir yerini yırtmayın. Hatta çok acemiyseniz biraz daha küçük açarsanız balon olması çok daha büyük bir faktör olur. Ama ben şöyle 25 santim kadar açtım, hiçbir sorun olmadı. 20 santim, 25 değildi. Bakın sevgili arkadaşlarım, yani bu ekmekle istediğiniz şekilde hava atabilirsiniz. Önemli olan tüm detayları uygulayın. Balon ekmeğimiz pişti. Kenarları pişmedi sanmayın. Buharı düşünebiliyor musunuz? İçindeki buhar 400 derece. Yani orada kemik bile, et bile pişer. Hemen balon ekmeğini kenara alıyorum. Şahane görünüyor. Sıcakken de arzu ederseniz üzerine hemen sıcak sıcak tereyağı sürebilirsiniz. Şimdi bir tane bazlamamızı pişirip kenara aldık. Ben bütün bazlamaları aynı şekilde pişirdim. Ama sevgili arkadaşlarım tekrar bezeyi verdikten sonra tavanızın, mesela şöyle düşünün, orta derecenin bir tık üstünde pişirin. Yani bu ısı çok önemlidir. Tavanız çok kaynar olmasın, yakar. Çok yavaş olmasın, kurutur. Yani bir orta derecenin bir tık üstü. Benim tavam dökümdü. İyice ısındıktan sonra bir tık kıstım. Yani bunlara dikkat edin lütfen. O zaman hiçbir sorun olmaz. Yufkayı verdik. Kabarcık olunca ters çevirdik. Kulak verince bir daha ters çevirdik. Şimdi balon oldu. Balon olduktan sonra bir daha ters çeviriyoruz. Şöyle birazcık da ters yüzünü pişirip kenara alıyoruz. Aslında pişirme tekniğine dikkat ederseniz bütün ekmekleriniz Allah'ın izniyle balon olacaktır. Hiç korkmayın. Sadece açarken hiçbir yerinde delik olmasın. Yani öyle tırnağınız, oklavanız bir şeyler yırtmasın hamuru. Bunu da hemen böyle kenara alıyorum. Üzerine sıcakken tereyağı sürerek bitiriyorum. Ve bütün bazlamaları aynı teknikle pişirdim.
üzerine tereyağı sürdüm ve hepsi bitti. Lütfen sevgili arkadaşlarım, anlatmış olduğum ayrıntılara çok dikkatli edin ki hepsi balon şeklinde olsun. Ve bazlamalarımızın hepsi pişti, hazır. Şöyle size bir göstereyim. Mükemmel bir görüntüsü var, yumuşaklığı var. Peynir altı suyunun verdiği bir etki var. Bazlamalarımızın yüzeyini kapatalım. Biliyorsunuz lor peyniri yaptık, dolaba almıştık. Şimdi girit ezmemizi yapmaya başlayabiliriz. Lor peynirimiz dolaptaydı, yani soğudu diyebilirim. Onu şöyle size göstereyim. Dolaba aldık. Üzerine bir de ağırlık verince böyle süzgecin formunu almış, çok tatlı görünüyordu. İsterseniz bunu bu şekilde peynir olarak da tüketebilirsiniz. Kahvaltıya kullanabilirsiniz. Böreklerinize kullanabilirsiniz. Ama ben bugün size bu peynirimizle kıvamına dikkatinizi çekerim. Şimdi bu peynirimizle girit ezmesi tarifi vereceğim. Lor peynirimizi şöyle bir mutfak robotunun içine alalım. Ama böyle bir robotunuz yoksa da hiç sorun değil. Çatalın ters tarafıyla da ezebilirsiniz. Hafif pütürlü olabilir. Hiçbir sorun yok. 100 gram kadar da ezine peyniri ekledim ben. Tulum peyniri olur, beyaz peynir olur, hiç fark etmez. Yarım su bardağı kıyılmış ceviz. 5 yemek kaşığı da zeytinyağımızı ilave edelim. Hemen belirteyim, girit ezmesi birkaç peynirin kombinasyonundan çıkan bir Yunan mezesidir. Ben bugün 2 çeşit peynir kullandım. Muhteşem oldu. Yani illa 3 çeşit olmasına gerek yok. Ama içinde lor, ezine, beyaz peynir hepsi olabilir. 2 diş sarımsağımızı da ezerek içine ilave edelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, şöyle çay kaşığın ucu kadar tuz ilave ediyorum. Tuza biraz dikkat edin. Sonra tadına bakın. Eksikse biraz daha ekleyebilirsiniz. Bütün malzemeleri robottan geçiriyorum ve şöyle size kıvamını gösteriyorum. Siz bu kıvamı istediğiniz kadar zeytinyağı ilave ederek açabilirsiniz. Hiç sorun yok. Benimki tam istediğim kıvamdaydı ve sunum için yine sizlere bir sunum fikriyle geldim. Videomun ismi vlog tarif diye geçiyor. Yani birçok kombinasyon var içinde. Bir tatlı kaşığıyla girit ezmesinden alıyorum. Şöyle kaşığın ters tarafıyla tabağın kenarına gelecek şekilde sadece sürerek desen verin. Bu çok şahane bir çiçek görüntüsünde bir sunum oluyor. Aklınızda bulunsun. Benim çok sevdiğim bir sunum tekniğidir. Bugün böyle biraz hızlı çekimle de sizlere sunmak istedim. Şimdi girit ezmemizin bir kısmını bu şekilde desen olarak bitiriyorum. 2 tur çiçeğimizi yaptık. Şimdi sevgili arkadaşlarım, ben yazdan böyle fesleğeni biraz parmesan peyniriyle robottan geçiriyorum. Buzluk küplerine pay ediyorum. Makarnalara, salatalara kullanıyorum. Aklınızda bulunsun. Bir tane fesleğeni içine ekledim. Varsa taze fesleğen olur, maydanoz olur, bir tatlı kaşığı pesto olur. Artık bunu size bırakıyorum. Buradaki elde ettiğimiz yeşil renge bakar mısınız? Hem yeşil bir renk hem de o fesleğenin verdiği muazzam bir lezzet. Şu anda girit ezmemizi ne yaptık biz? Modifiye ettik biraz. O yeşil kısmıyla da tekrar çiçek desenimizi tam göbek kısmını yaparak bitiriyoruz. Aslında çok basit bir teknik ama sunumlarınızda gerçekten çok güzel bir görsel katacak. Ve bütün hepsini o yeşil girit ezmemizi de gördüğünüz gibi tabağa pay ettim. Tam ortasına gelecek yere domateslerle bir tane zeytin ve bir tutam maydanozla dekore yaparak bitiriyorum. Ve sevgili arkadaşlarım, bugün 1 litre sütle balon bazlamamızı yaptık. Peynir altı suyuyla. Çıkan lor peynirimizle de girit ezmesi hazırladım. Şimdi sunum için ikisi de hazır. Sizlere detaylı bir şekilde gösteriyorum. Ve büyük bir zevkle tabii ki doku testine geçiyorum. Çok severek hazırladığım bir videoydu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Ben aslında kişisel olarak bu tarz vlog tarifleri daha çok seviyorum. Çünkü keyifli bir zamanınızda açın. Hem dinleyin, hem öğrenin, hem seyredin. Canınız istiyorsa gidin mutfağa yapın. Bakın sevgili arkadaşlarım, yumuşaklığı, içi komple boş, şahane bazlamalarımız oldu. Tekrar size şöyle bir de detaylı bir göstereyim.
Bildiğiniz pamuk gibi, hatta annem aradı, Instagram'dan görmüş, diyor ki onu nasıl yaptın, bana tarif ver. Bu benim için büyük bir gurur tabii ki. Çünkü asıl hocam annem. Şöyle tekrar sizler için bölerek gösteriyorum. Lütfen bütün anlattığım, yani videoyu atlayarak değil de açın bir kenara dinleyin. Gerçekten çok detay anlattım. Hepsini uygulayın. Balon bazlama yaptığınızda da lütfen kanalıma gelin, yorum bırakıp gidin. Ben çok mutlu olurum. Ve 2 renkli hazırlamış olduğumuz girit ezmemiz, peynir altı suyuyla bazlamamızı yaptık. Çıkan lor peynirimizle de girit ezmemizi hazırladık. Yani bu ikili muhteşem bir ikili oluyor. Lezzet kombinasyonu çok güzel. Sevgili arkadaşlarım, uzunca bir videoydu ama benim için inanın ki konuşurken bile 2 dakika gibi geçti. Umarım sizin için de çok keyifli geçmiştir. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.